Merhabalar. Bu serinin her videosunda farklı bir problemi ele alıp bu probleme Python ile nasıl pratik bir çözüm geliştirebileceğimiz konusunda fikir yürüteceğiz. Bu serinin bizlere ezberden uzak akıl yürütmenin ön planda olduğu problemlere hazır kaynaklardan yararlanmadan nasıl çözümler geliştirebileceğimiz konusunda bir sezgi kazandıracağına inanıyorum. İlk videomuz bir oyun üzerine olacak. Ne yazık ki bu oyunun ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. Geçen sene birisi bana ulaştı ve kendisinin bir oyun oynadığını söyledi. Öncelikle adını hatırlayamadığım bu oyundan biraz bahsedeyim. Bu oyunda oyuncunun bir karakteri bulunuyor. Karakterin özel yetenekleri mevcut. Bu yetenekleri kullanabilmek için ekranın sağ altında yer alan kutucuklara basması gerekiyor. Fareyle tıklaması gerekiyor. Oyun eski bir oyun. Yeteneklere bir kısa yol tuş ataması gibi bir seçeneği bulunmuyor. Oyunda oyuncumuzun rekabet içinde olduğu karşı karakterler de bulunuyor. Bu karakterlerle savaşırken üstünlük kurmanın bir yolu yetenekleri hızlı bir şekilde kullanmak. Hatırlatayım, yetenekleri kullanmak için faremizi sağ alta taşımamız gerekiyordu. Bahsetmediğim detay ise karakterimiz fare imlecini takip ediyor. Bu durumda karakterimiz sabit dururken yeteneklerini kullanmak mümkün değil. Çünkü fare imlecine sağ alta yönelttiğimizde karakterimiz imlece doğru hareket edecek ve yönü değişecek. Eğer karakterimiz sabit bir şekilde aynı yöne bakarken hızlıca yeteneklerini kullanabilirse rakip karakterlere karşı büyük bir avantaja sahip olacak. Şimdi probleme gelelim. Çözmemiz gereken problem karakterimiz sabit dururken bu yetenekleri hızlıca nasıl kullanabiliriz? Aklıma gelen çözümü anlatıp ardından Python ile kodlamasına geçelim. Yetenek kullanmak için faremizi hareket ettirmek zorundayız. Karakterimizin etkilenmeyeceği kadar hızlı bir şekilde fareyi sağ alta getirip tıklayıp ardından ilk konumuna taşımak elle mümkün değil diye düşünüyorum. Eğer bu işlemi bilgisayara programatik bir şekilde yaptırırsak dilediğimiz hızda bu işi gerçekleştirebiliriz. Programatik derken yani aklımızdaki çözümü, algoritmayı bir bilgisayar programı yazarak uygulamaktan bahsediyorum. Şimdi sırasıyla yapacaklarımız şunlar olmalı. Öncelikle tüm süreci tetikleyecek bir kısa yol tuşu belirlenecek. Diyelim A harfi olsun. Bu tuşa bastığımızda istediğimiz fare hareketi ve tıklaması bilgisayar tarafından gerçekleştirilmeye başlanacak. Ardından yetenek kullanmak için tıklanması gereken kutunun ekrandaki konumu belirlenecek. Eğer ekran üzerindeki bir konumu programa vermek istiyorsak bunun için koordinat düzlemini baz almalıyız. Tıklamamız gereken kutunun x ve y koordinatlarını belirleyeceğiz. A tuşuna bastığımız anda sırasıyla fare imlecimizin o an bulunduğu noktanın koordinatları geri dönmek üzere kaydedilecek. Yetenek kullanımı sonrası karakterimizin yönü değişmemesi için fare imlecimizi eski konumuna geri getirmeliyiz. Fare imlecimiz en başta belirlediğimiz yetenek kutusunun bulunduğu x-y koordinatına gidip tıklama işlemini gerçekleştirecek. Hemen ardından fare imlecimiz ilk bulunduğu noktaya geri dönecek. Ve tüm döngüyü tamamlamış olup hedefimize ulaşacağız. Tüm bunlar programatik olarak gerçekleştiği için çok hızlı olacak. Şimdi kodlamaya geçelim. Aklımızdaki fikri Python ile kodlamak istediğimiz için py uzantılı bir dosya oluşturuyorum. Bunun adına da mouse clicker diyelim. Herhangi bir şey de koyabiliriz. Şimdi tüm bunları gerçekleştirmek için ihtiyacımız olacak Python kütüphanelerini belirleyip indirmeliyiz. Python gibi popülerliği günden güne artan bir programlama dilinin ekosisteminde de her gün yeni kütüphaneler yazılıyor. Bunlar arasında işimize yarayacak, yani fare imlecimizi hareket ettirmemizi, tıklama işlemini yapmamıza ve kısa yol tuşu atamamıza yardımcı olacak bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Bunun için Google'u açalım ve beraber araştıralım. Şimdi bizim ihtiyacımız neydi? Fare ve klavye kontrolü. Klavye kontrolü de kısa yol tuşu atamamızda işe yarayacak. Kısaca projemiz bunlar üzerine kurulu. O halde sezgisel olarak diyelim ki Python, mouse, keyboard. Burada bize bir anahtar kelime daha önerdi. Biz de otomatize etmek istiyoruz. O nedenle bu keyword de bizim için gayet iyi. Burada ilk çıkan sonucu örneğin tıklayalım. Burada bize PyAutoGUI adındaki bir kütüphaneyi anlatmış. Bu kütüphane ne yapıyormuş? Burada kısaca açıklamış. How to automate movements of mouse and keyboard.
yani mouse hareketlerini ve klavyeyi otomatize etmemize yarıyormuş. Muhtemelen ilk bakışta. Bunu biz kendi web sitesinden, kendi resmi web sitesinden bir de bakalım. O yüzden bunu kopyalıyorum, kütüphanemizin ismini ve Google'da aratıyorum. İlk çıkan PyAutoGUI'nin resmi kendi dokümantasyon sitesi oluyor. Buna giriyorum. PyAutoGUI'nin isminden de anlaşılabileceği gibi bu bir Python kütüphanesi. Burada da belirtmiş. Şimdi bir de buradan okuyalım PyAutoGUI'nin açıklamasını. Diyor ki PyAutoGUI Python scriptleri aracılığıyla fare ve klavyeyi kontrol ederek diğer uygulamalarla interaksiyona girmelerini sağlar diyor. Other applications dediği bizim senaryomuzda oyunun kendisi oluyor. Biz de oyunla fare ve klavye eventlerini interaksiyona sokmaya çalışıyoruz. Burada PyAutoGUI'nin özellikleri yer alıyor. Bunları bir okuyalım bakalım. Moving the mouse and clicking in the windows of other applications. Tamam, biz de faremizi hareket ettirmek istiyoruz ve bir şeylere tıklamak istiyoruz. Güzel, bu özellik işimize yarayacaktır. Burada uygulamalara klavyeden tuş da gönderebildiğimizi belirtmiş. Ekran resimleri alabiliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Fakat burada fark edeceğimiz gibi bizim bir uygulamamıza kısa yol tuşu atamamızı sağlayacak bir özellik göremiyoruz. Ne demek istiyorum? A tuşuna basar basmaz bu aksiyonun hızlıca gerçekleşmesini istiyorum. Bu durumda PyAutoGUI bize A tuşunu dinleyecek de bir fonksiyon vermesi lazım. Biz A tuşuna bastığımız anda PyAutoGUI'nin bir fonksiyonu veya bir özelliği bu tuşa bastığımızı algılamalı. Fakat gördüğümüz kadarıyla böyle bir özelliği yok. Bunu doğrulamak için bir Google araması daha yapabiliriz. Bunun için buraya geliyorum. Diyorum ki does PyAutoGUI have listener function diyelim. Burada bakalım Python, PyAutoGUI working together with PyInput. Bu istediğimiz bir soru değil. Burada bir soru var. How do I detect a key press event with PyAutoGUI? Bu aradığımız soru PyAutoGUI ile bir tuşa basıldığında nasıl tespit yaparız demiş. Buna tıklayalım. Burada soruyu sormuş. Cevaplarda birisi demiş ki PyAutoGUI'de böyle bir özellik yok demiş. Bunun yerine PyInput'u deneyebilirsin demiş. Burada PyInput diye yeni bir kütüphane ismi karşımıza çıktı. Belki bu da işimize yarayacak bir şey olabilir. PyAutoGUI'nin sunmadığı listener özelliğini PyInput kütüphanesiyle karşılayabiliriz. Bunu da yeni bir sekmede açıyorum. Bakalım neymiş. PyInput diye bir kütüphane. Açıklamasında da diyor ki this library allows you to control and monitor input devices. Monitör kelimesi çok önemli çünkü bu şu anlama geliyor. Klavye ve mouse'u hareket ettirmenin dışında ki klavye ve mouse input devices altında yer alan cihazlar, bunları takip de edebiliyoruz, monitör edebiliyoruz. Bu şu yüzden önemli. Ben A tuşuna bastığımda PyInput kütüphanesiyle bu A tuşuna basıldığını tespit edip ardından bu tespit geçerli ise PyAutoGUI ile hareket ve tıklama işlemlerini gerçekleştirebilirim. O halde tüm bu araştırma sonucunda PyInput ve PyAutoGUI kütüphanelerinin benim ihtiyaçlarımı karşılayabileceğini tespit ettim. Şimdi Visual Studio Code'a geri dönerek bu kütüphaneleri indirelim ve kodlamaya başlayalım. İlk olarak Visual Studio Code'dan yeni bir terminal açıyorum ve az önce tespit ettiğim kütüphaneleri Python'ın resmi paket yöneticisi olan pip3 ile indiriyorum. Bunun için pip3 install, önce PyInput'u indirelim. Aynı şekilde PyAutoGUI'yi de indiriyorum. pip3 install PyAutoGUI. PyAutoGUI kütüphanemizi de indirmiş olduk. Şöyle terminali kapatıyorum. Test etmek için Python dosyamda bunları import ediyorum. Import PyInput, import PyAutoGUI. Bir çalıştıralım bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Evet, herhangi bir hata almadık. Başarıyla kütüphanelerimizi indirmiş olduk. Öncelikle yönergemizdeki ilk adım olan fare hareketini tetikleyecek kısa yol tuşumuzu belirleyelim. Bunun için alt satıra iniyorum ve shortcut key adında bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkeni A harfine eşitliyorum. Bu değişkeni ilerleyen dakikalarda fare hareketlerini tetikleyecek tuş olarak kullanacağım. Şimdi de fare ile tıklanmasını istediğimiz bölümün koordinatlarını belirlemeliyiz. Ama bu bilgiyi kullanıcıdan alacağımızı belirtmiştim. Bu nedenle bu bilgiyi Python ile dahili gelen
input fonksiyonunu kullanarak kullanıcıdan istiyorum. Sırasıyla x ve y koordinatları için x adında bir değişken oluşturuyorum. Bilgilendirme yazısı olarak x koordinatı yazıyorum. Aynısını y koordinatı için de uyguluyorum. Input y koordinatı. Input fonksiyonu varsayılan olarak string türünde bir veri döndürüyor. Ben bu koordinat değerlerini sayısal veri olarak kullanmak istediğim için input fonksiyonunun döndüreceği değeri int fonksiyonu ile tam sayıya çeviriyorum. Sıra kısa yol tuşumuzu dinlemeye geldi. Dinlemek derken kısa yol tuşu olarak belirlediğimiz A tuşuna klavyeden her basışımda programın bunu fark etmesini istiyorum. Böylelikle fark ettiği anda fare hareketlerimi gerçekleştirmesi için bir şart kodlayabilirim. Programlamada bir aksiyonun, bir olayın gerçekleşmesini bekleyen yapıya listener deniyor. Listener bir şeyin kendisini tetiklemesini bekliyor ve tetiklendiğinde de bu tetikleme bilgisini programımızda kullanabiliyoruz. PyInput kütüphanesi de bu listener özelliğini klavye ve fare için bize sunuyor. Böylelikle klavyede bastığımız bir tuşu PyInput ile basıp basmadığımızı kontrol edebileceğiz, yani dinleyebileceğiz. PyInput kütüphanesinin kendi açıklamasında bu özelliğini vurgulayan monitoring kelimesi geçiyordu. Peki PyInput'un bu listener özelliğini biz nasıl kullanacağız? Öğrenmek için PyInput kütüphanesinin resmi dokümantasyonuna gidelim. PyInput kütüphanesinin dokümantasyonuna gitmek için Google'da PyInput doc diye aratıyorum. Doc, dokümanın kısaltılmış hali. Eğer kütüphanenin çok özgün bir ismi yoksa bunun bir Python kütüphanesi olduğunu belirtmek için başına Python'da yazabiliriz. Ardından ilk çıkan site PyInput'un orijinal dokümantasyonu oluyor. Buna giriyorum. Şimdi ikinci bir kontrol yapalım. Bakalım PyInput kütüphanesi bizim gereksinimlerimizi gerçekten karşılayabiliyor mu? Burada yer alan ilk cümleye baktığımızda Monitor Input Devices diye bir yazı görüyoruz. Buradaki Input Devices fare ve klavyeyi temsil ediyor. Ve Monitor Input Devices ise fare ve klavye hareketlerini gözlemleyebildiğimiz anlamına geliyor. Biz şu anda PyInput kütüphanesinin klavye dinleme özelliğinden yararlanmak istediğimiz için sol tarafta yer alan Navigation bölümünden dokümantasyonun klavye ile ilişkili olan bölümüne tıklıyorum. Burada bizi iki şey karşılıyor. Birincisi Controlling the Keyboard, klavyeyi kontrol etme. İkincisi ise Monitoring the Keyboard, yani klavye hareketlerini gözlemleme. Biz ikincisiyle ilgilendiğimiz için buraya geçiş yapıyorum. Önümüzde PyInput kütüphanesinin klavye hareketlerini izlememiz için gerekli olan kodunu görüyoruz. Buradaki her bir satırı teker teker irdeleyebiliriz. Ama kodda yer alan fonksiyon ve değişken isimleri bize yeterli bilgiyi sağlıyor gibi görünüyor. Bu kodu kopyalayıp kendi Python dosyamıza yapıştırıyorum. Burada alt satıra iniyorum ve bu şekilde yapıştırıyorum. Burada düzeltmek isteyebileceğimiz küçük bir ifade yer alıyor. 9. satırdaki import ifadesi. PyInput kütüphanesinin keyboard modülü import edilmiş. Bunu yapmasındaki neden 9. satırdan sonra yapıştırdığımız kod bloğunun sadece PyInput kütüphanesinin keyboard modülünü kullanması. Yani bizim tüm PyInput kütüphanesini import etmemize gerek yok. O nedenle bunu kopyalıyorum ve en üstteki PyInput importuyla değiştiriyorum. Şimdi gelelim kodumuzda yer alan onPress ve onRelease fonksiyonlarına. Bunların isimleri bir şeyler çağrıştırıyor. OnPress'teki press basmak demek. OnPress de basılı durumda anlamına geliyor. Yani klavyeden bir tuşa bastığımızda ve basılı tuttuğumuz müddetçe bu fonksiyon devamlı tetiklenecek, çalıştırılacak anlamına geliyor. OnRelease ise tuştan elimizi kaldırma durumunu ifade ediyor. Bir tuşa bastık ve ardından tuştan elimizi çektiğimiz anda bu fonksiyon tetiklenecek. Bu fonksiyonlara bu işlevi kazandıran kodun alt bölümünde yer alan Keyboard modülünün Listener klası. Burada birbirine çok benzeyen iki kod görüyoruz. Bunlar gerçekten de aynı işlemi gerçekleştiriyor. Bu yüzden birisini sileceğiz. Peki PyInput'un dokümantasyonunda neden aynı işlevi karşılayan iki farklı kod yer alıyor?
Dokümantasyona göz atarsak bu konuya bir açıklık getirmiş. Eğer en altta yer alan non-blocking versiyonu kullanırsak programın direkt sonlanacağını belirtmiş. Hemen deneyelim. Bunun için burayı yorum satırına alıyorum ve programımı başlatıyorum. Ardından bize x ve y koordinatlarını soracak. Şu anlık bunların bir işlevi olmadığı için 1 yazarak geçiyorum ve gördüğümüz gibi bunları yazar yazmaz programımız sonlandı. Halbuki biz listener'ımızın program boyunca açık kalmasını istiyoruz ki klavyedeki tuşlarımızı takip edebilsin. O halde biz bir üstteki kod bloğunu tercih edeceğiz. Yani bunu yorum satırına alıyorum ve bunun yorum satırını açıyorum. Terminalimi de kapatıyorum. Alttaki kodu yer kaplamaması için silebiliriz. Keyboard modülünün listener ismindeki klasın üstüne geldiğimde listener klasının onPress ve onRelease adında 2 adet parametreye sahip olduğunu görüyoruz. Biz de onPress parametresi için oluşturduğumuz onPress ismindeki fonksiyonu argüman olarak gönderdik. OnRelease parametresi için de onRelease adındaki fonksiyonu argüman olarak listener klasına gönderdik. Listener klasına argüman olarak gönderdiğimiz fonksiyonların isimlerini dilersek değiştirebiliriz. Örneğin onPress yerine tuşa basıldı isimlendirmesini kullanabiliriz. Aynı şekilde onRelease yerine de tuştan kaldırıldı şeklinde bir isim kullanabiliriz. Ama bu haliyle fonksiyonların isimleri gayet açıklayıcı. Şimdi kodumuzu bu haliyle çalıştıralım. Beklediğimiz şey onPress fonksiyonunun her bir tuşa basışımızda çalışması. Aynı şekilde onRelease fonksiyonunun her bir tuştan elimizi kaldırdığımızda çalışması. Bu fonksiyonların içeriğine bakacak olursak bizim kaldırdığımız ve bastığımız tuşları takip etmek için print ifadeleri içeriyorlar. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bize x koordinatını soruyor. Şu an bunlar işlevsiz olduğu için 1 yazarak geçiyorum. Aynı şekilde y koordinatına da 1 yazıyorum. Bu sefer programımız doğrudan sonlandırılmadı. Yani şu an çalışır vaziyette olması lazım. Şimdi A tuşuna basıp elimi çekiyorum. Ve gördüğümüz gibi key A pressed yazdı. A tuşuna basıldı. Aynı şekilde A tuşundan kaldırıldı diye bir mesaj görüyoruz. Alttaki mesaj onRelease fonksiyonundan geliyor. Üstteki mesaj onPress fonksiyonundan geliyor. Şimdi bir de başka bir tuşa basayım. B tuşuna basıp çekiyorum. C tuşuna basıp çekiyorum. Peki A tuşuna basılı tutarsam ne olur? A tuşuna basılı tutuyorum ve basılı tuttuğum müddetçe onPress fonksiyonu çalıştırılmaya devam ediyor. Fakat elimi çektiğim anda onRelease fonksiyonu sadece bir kere çalıştırılıyor. Bizim senaryomuzda yetenek kullanımının tekrarlanması için belli bir süre geçmesi gerektiğini varsayalım. O halde tuşa her basışımızda farenin bir kereliğine hareket edip tıklama işlemini gerçekleştirmesini istiyoruz. O halde onPress fonksiyonu bizim istediğimiz bir işlevi sağlamıyor. Bizim sadece onRelease fonksiyonunu tercih etmemiz mantıklı olabilir. Terminalimi kapatıyorum ve ardından kullanmayacağımız onPress fonksiyonunu buradan siliyorum. Aynı şekilde listener klasından onPress argümanını siliyorum. Kodu bir de bu haliyle tekrardan çalıştıralım. Koordinatları sallıyorum şimdilik. A harfine basıyorum, K harfine basıyorum, G harfine basılı tutuyorum. Fakat sadece elimi G harfinden çektiğimde onRelease fonksiyonu tetikleniyor. Artık bastığımda herhangi bir fonksiyon tetiklenmiyor. Çünkü onPress fonksiyonunu sildim. Şu anda altyapımız hazır. Tek yapmamız gereken onRelease fonksiyonunun içerisine kısa yol tuşu olarak hangi tuşu belirttiğimizi kodlamak. Eğer bu şart sağlanırsa yaptırmak istediğimiz fare hareketlerini belirtmek. Terminali kapatıyorum. Şimdi kısa yol tuşuna bastığımız anda fare imlecimizin o anda bulunduğu konumunun koordinatlarını kaydetmek istiyoruz. O halde onRelease fonksiyonu tetiklendiği anda İlk önce fare imlecimizin konumunu almamız lazım. PyAutoGUI bunun için bir fonksiyon içeriyor. OnRelease fonksiyonun içerisine giriyorum. PyAutoGUI'nin Position adındaki fonksiyonunu çağırıyorum. Bu fonksiyonun üzerine geldiğimde fonksiyonun
x, y koordinatlarını bir tuple içerisinde return ettiğini yani döndürdüğünü görüyorum. Bu x, y koordinatları o anki fare imlecinin bulunduğu konumu işaret ediyor. Ben de bu bilgiyi x mouse, y mouse isimlerindeki değişkenlerde tutuyorum. Fare imlecimizin tuşa basıldığı andaki koordinatlarını aldık. Bir sonraki hamle olarak bastığımız tuşun A tuşu olup olmadığını sorgulamak istiyorum. Dikkat edersek onRelease fonksiyonu key adında bir parametreye sahip. Bu parametre basılan tuş hakkındaki bilgiyi taşıyor. Key objesi char adında bir değişkene sahip. Bu değişkene key.char şeklinde erişebiliyoruz. Char değerinin bize verdiği şey basılan harfin string türündeki karşılığı. Yani eğer A harfine basarsak char değeri string türünde A harfine eşit olacak. Biz de bu şekilde kodun başında oluşturduğumuz shortcut key değişkenini char değişkeni ile kıyaslayabileceğiz. Bu iki değeri burada kıyaslamak için bir koşul ifadesi oluşturuyorum. If yazıyorum. Eğer key.char eşittir shortcut key ise, yani eğer A tuşuna basıldıysa bundan sonra aksiyonlarımı almak istiyorum. Bu nedenle altında kalan kodu koşul ifademin içine dahil ediyorum. Bu durumda onRelease fonksiyonu tetiklendikten sonra ilk işlem olarak fare imlecimin güncel pozisyonunu almak mantıklı olmayabilir. Çünkü bu pozisyonu aldıktan sonra buradaki koşulum sağlanmazsa bu pozisyonu biz bir yerde kullanmamış olacağız. O nedenle bunu siliyorum ve koşulumun içerisine dahil ediyorum. Bu şekilde sadece A tuşuna bastıktan sonra fare imlecimizin güncel pozisyonları kaydedilecek. Devam etmeden önce buraya bir çeki düzen verelim. 14. satırda dokümantasyondan kopyaladığımız koşul ifadesine ihtiyacımız yok. ESC tuşunu kontrol eden bu ifadeyi siliyorum. Şimdi sırada fare imlecimizi kullanıcıdan aldığımız koordinatlara yöneltmek, tıklama işlemini yaptırmak, ardından da imlecimizi ilk konumuna kaydettiğimiz koordinatlar aracılığıyla geri döndürmek var. Buradan itibaren kullanacağım PyAutoGUI'nin dokümantasyonuna videoda yer vermeyeceğim. PyInput'ta yaptığımız şekilde PyAutoGUI'nin dokümantasyonundan mantığı oturtabilirsiniz. İlk kullanacağım fonksiyon PyAutoGUI'nin click fonksiyonu olacak. Bunun için PyAutoGUI.click yazıyorum. Fonksiyonun üzerine geldiğimizde fare tıklama işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra tıklamayı bıraktığını belirtmiş. Yani tıklayıp çekme işlemini yapıyor. Eğer click fonksiyonuna herhangi bir argüman göndermezsek fare imlecinin o an bulunduğu konumda bu tıklama işlemini gerçekleştireceğini belirtmiş. Ama bizim elimizde göndermek üzere kaydettiğimiz koordinatlar hali hazırda var. En başta kullanıcıdan aldığımız bu koordinatları click fonksiyonuna veriyorum. İlk argüman olarak x'i veriyorum, ikinci olarak da y'yi veriyorum. Bu işlemin hemen ardından fare imlecimizi ilk konumuna taşımamız gerekiyordu. Bu işlemi de PyAutoGUI'nin moveTo fonksiyonunu kullanarak yapacağım. moveTo fonksiyonunun açıklamasında fare imlecine ekranda belirtilen noktaya hareket ettirdiği yazıyor. Bizim bu fonksiyona gönderecek argümanlarımız da hazır. Fare imlecinin ilk konumunun koordinatlarını kaydetmiştik. Bunları da bu fonksiyona veriyorum. İlk argüman olarak xMouse, ikinci argüman olarak da yMouse'u gönderiyorum. Ve programımız hazır. Artık tek yapmamız gereken ekranda tıklanmasını istediğimiz noktanın koordinatlarını tespit edip programımıza vermek. Programımızın güncel durumunu bir test edelim. Programı çalıştırıyorum. Şu anda ekranda nerenin hangi koordinatlara denk geldiğinden emin değilim. Bu yüzden video öncesinde Visual Studio'nun sol altında yer alan profil fotoğrafı simgesinin denk geldiği koordinatları aldım. Bunları yazıyorum. 20'ye 820. Şu anda programımız çalışıyor. Şimdi her A tuşuna basıp çektiğimde fare imlecinin 20'ye 820 koordinatında yer alan profil simgesine tıklayıp hemen ardından eski konumuna dönmesini gözlemleyeceğim. A tuşuna basıyorum. Fare imleci çok kısa bir süreliğine 20'ye 820 koordinatına gidiyor ve hemen ardından eski konumuna geri dönüyor. Yani programımız güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi A tuşu haricinde farklı bir tuşa basalım. Örneğin Enter tuşuna. Programımız hata verecektir.
Çünkü Enter tuşunun string olarak bir karşılığı bulunmuyor. Bu hatanın programımızın işleyişini durdurmaması için onRelease içerisindeki kodu try_except bloğu içerisine alacağım. Bunun için terminalimi kapatıyorum. onRelease fonksiyonu içerisinde try_except bloğumu oluşturuyorum. Bir hata gerçekleştiği durumda da herhangi bir aksiyon alınmaması için except bloğumun içerisine pass yazıyorum. Bundan sonra böyle bir hatayla karşılaşmayacağız. Şu anda programımız tam haliyle kullanıma hazır ama bir eksiğimiz var. Ekran üzerindeki koordinatları nasıl tespit edeceğiz? Bunun için birçok çözüm bulunuyor. Kısa bir Google aramasıyla da çözüm bulabiliriz. Ben hızlıca küçük bir Python script'i daha yazacağım. Bu script ana programımızı çalıştırmadan önce ekranda tıklanmasını istediğimiz noktanın koordinatlarını tespit etmemizde yardımcı olacak. Bunun için yeni bir Python dosyası oluşturuyorum. Adını da Coordinate Finder diyelim. PyAutoGUI'nin position fonksiyonunu kullanmak istediğim için PyAutoGUI'yi import ediyorum. Ardından bir while döngüsü içerisinde PyAutoGUI'nin position fonksiyonunu çağırıyorum. Bu fonksiyonu ana skriptimizde de kullanmıştık. Bu fonksiyonun yaptığı şey fare imlecimizin o an bulunduğu noktanın x-y koordinatlarını bize döndürüyordu. Ben şimdi bu koordinatları terminalde görüntülemek istiyorum. Bunun için bu ifadeyi print fonksiyonu içerisine alacağım. Ve ardından programımı çalıştırıyorum. Şimdi ekran üzerinde tıklama işlemini otomatize etmek istediğim bölgenin koordinatlarını terminaldeki koordinatlar ile tespit edebilirim. Örneğin ekranımızın sağ üstündeki bir yerin koordinatını almak için fareyi sağ üste taşımamız yeterli. Ardından terminalde bu noktanın koordinatlarını görebiliriz. Bu koordinatları tespit ettikten sonra ana programımıza geri dönüp dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Şimdi ana programa geri dönüyorum. Tüm yaptıklarımızı test etmek için ekranın sağ tarafında bir klasör oluşturdum. Amacım yazdığımız skripti kullanarak her A tuşuna bastığımda farenin bu klasöre tıklamasını sağlamak. Bunun için öncelikle klasörün ekrandaki koordinatlarını bulmalıyım. Bunun için yazdığım koda dönüyorum ve programı çalıştırıyorum. Ve fare imlecimle klasörümün üzerine geliyorum. Terminaldeki koordinatları not alıyorum. Kaç yazıyor? 1172'ye 422. Ardından bu programı kapatıyorum. Asıl koda geri dönüyorum. Ve bu sefer bu kodumu çalıştırıyorum. X koordinatına az önce terminalde gördüğüm ilk değeri yani 1172. Y koordinatı için de terminalde gördüğüm ikinci değeri yazıyorum. 422. Kodumuz şu anda çalışıyor. Her A tuşuna bastığımda fare imlecimiz bulunduğu yerden klasörün üstüne gidecek, tıklayacak ve hemen ardından ilk bulunduğu pozisyona geri dönecek. Bunu test etmek için imlecimi sol tarafta bir yere alıyorum ve A tuşuna bir kere basıyorum. A tuşuna bastığım anda çok hızlı bir şekilde imlecim klasörün üzerine geldi, tıkladı ve hemen eski konumuna geri döndü. Bir kere daha tıkladığımda bir değişiklik olmayacaktır çünkü bir klasöre bir daha tıklayınca görüntüsünde bir değişiklik olmuyor. Bunun için boş bir yere tıklıyorum ve imlecimi farklı bir yere aldıktan sonra A tuşuna basıyorum. Gayet güzel çalışıyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.